Her gün hayatımıza daha fazla şey giriyor. Evimize daha fazla eşya, takvimimize daha fazla toplantı ve etkinlik ve kafamızı dolduran bir sürü diğer şey. Bütün bunlar bizi o kadar meşgul edip dikkatimizi o kadar dağıtıyor ki bizim için önemli şeyleri ve anları kaçırıyoruz. Şimdi hayatımızda değişiklik yapma zamanı. Fazlalıklardan kurtulmanın ve değerli şeylere odaklanmanın zamanı. Minimalizmle 2017 yılında izlediğim bir belgeselle tanıştım. Sahip oldukları bütün eşyaları küçük bir sırt çantasına sığdırabilen minimalistlerle ilgiliydi. O zamanlar içinde bir sürü gereksiz eşya taşıdığım kocaman kol çantalarıyla dolaşırdım. Nasıl ya? Benim sadece kol çantam bu kadar. Nasıl oluyor da sahip oldukları bütün her şeyi bu kadarcık bir çantaya sığdırabiliyorlar ki? 2021 yılındayız ve 4 yıldır minimalist yaşıyorum. Ve artık ben de sahip olduğum her şeyi küçük bir sırt çantasına sığdırabiliyorum. 2021 yılındayız ve 4 yıldır minimalist yaşıyorum. Ve gerçekten hala nasıl o kadar az eşyayla yaşıyorlar hiç anlamıyorum. 2017 yılına geri dönelim. İzlediğim bu belgeselden gerçekten çok etkilenmiştim. Yani hiçbir zaman zaten böyle eşyalara çok düşkünlüğüm olan ya da eşyalarla çok güçlü bir bağ olan bir insan olmamıştım. Ama her kız gibi ben de takılardan, kıyafetlerden ve çantalardan çok hoşlanıyordum. Videoları izledim, makaleler okudum, kitaplar okudum, forumlardan diğer minimalistlerin tecrübelerini öğrenmeye çalıştım. Ve bütün herkes minimalist olduktan sonra hayatlarının ne kadar sadeleştiğinden, zihinsel olarak ne kadar rahatladıklarından ve hayat kalitelerinin yükseldiklerinden söz ediyordu. Ve dedim ki ben de neden minimalizme bir şans vermiyorum. 2018 yılı arifesindeydik ve tam da yeni yıl için planlar yaptığım ve hedefler koyduğum bir dönemdi. Kendi kendime dedim ki yeni yıl için hedeflerimden bir tanesi de hiç alışveriş yapmamak olsun. Dünyanın en zor hedefiymiş. Ama başardım. 2018 yılından bu yana minimalist yaşıyorum ve hayatımın eski karmaşıklığına dönmesini asla istemem. Minimalizm, hayatımızda her alanda bilinçli bir sadeleşmeye gitmek demek. Bunu sadece ev eşyalarıyla sınırlandırmak eksik olur. Daha az ev eşyası, daha sade bir ev, mutfakta daha az ıvır zıvır, belki daha az banka hesabı, daha az e-bülten aboneliği veya daha az WhatsApp grubu. Bunların hepsi minimalizmin bir parçası. Yani minimalizmi hayatınızın başından sonuna kadar her yere adapte edebilirsiniz. Minimalist olmak için sevdiğiniz şeylerden ya da kullandığınız şeylerden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Sadece 33 parçayla veya sadece 100 parçayla yaşamak zorunda da değilsiniz. Minimalizm, hayatımızdaki fazlalığı ve karmaşıklığı, aynı zamanda modern hayatın bize getirmiş olduğu hep daha fazla baskısını fark etmekle başlar. Hayatımızdaki dağınıklığı toplayıp fazlalıklardan arındıktan sonra sadeleşen dünyamızda kendimize, sevdiklerimize ve hobilerimize ayıracak daha fazla zamanımız ve enerjimiz kalır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, bir aktivite yapmanın veya deneyim yaşamanın maddi bir şeye sahip olmaktan çok daha fazla mutluluk ve hayat tatmini getirdiğini kanıtlıyor. Örneğin 2017 yılında yapılan Minimalizmin Depresyon ve Mutlulukla İlişkisi başlıklı çalışma, minimalizmin mutluluğu artırdığı ve depresyonu azalttığını ortaya koyuyor. Yine 2005 yılında yapılan Bilinçli Sadeleşenler ve Mutluluk başlıklı çalışmada, yaş, cinsiyet, coğrafya fark etmeksizin hayatını bilinçli şekilde sadeleştiren insanların hayat tatmininin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bu insanlar negatif duyguları daha az, pozitif duyguları ise daha fazla deneyimliyorlar. Diğer taraftan materyalizmin hayat kalitesini düşürdüğü, stres ve depresyonu artırdığını gösteren birçok çalışma var. Sözünü ettiğim bütün bu çalışmaların linklerini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Detaylıca incelemek isterseniz buradan bakabilirsiniz. Ayrıca forumlardan minimalist yaşayan diğer insanların tecrübelerini de okuyabilirsiniz. Hayatını bir kere sadeleştirdikten sonra eski karmaşasına dönmek isteyen hiç kimseyi görmedim bugüne kadar. Minimalizmle ilgili fikirlerinizi veya düşüncelerinizi yorumlar kısmına mutlaka ekleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.